Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle çizgi film kahramanlarından yine Sony'yi çalışacağız. Uzun zamandır istenen bir karakterdi. Ben de şu an ona yapmaya karar verdim. Bakalım videonun sonunda nasıl olacak, ben de merak ediyorum. Şimdi bir bacağını bu şekilde çalıştım. Not aldım. Şimdi ikinci beraber yapacağız. Bu arada yeni kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın canlar. Çok emek veriyoruz. Emeklerimiz boşa gitmesin. Daha çok kişiye ulaşalım. Malzeme olarak elimdeki Sony'ye uygun olan renkleri bu şekilde belirledim. Ve markaları karışık. Kırmızı mesela Volans, Yarns. Ten rengi de Volans olması lazım. Parlament mavim Meet Me Hello Kadife, beyazım da Himalaya Dolpink arkadaşlar. Gri de öyle. Bu da Periya mı hatırlayamıyorum. Bu markalar birbirine çok yakın. İncelikleri aynı arkadaşlar. Hepsi. Bu üç markayı kullanabilirsiniz. Bazı markalar Alize gibi, Lanosa gibi ipler daha kalın. O yüzden onlar biraz farklılık olabilir. Görünüş olarak görüntüyü de bozabilir. Onları hepsini bir aynı almanız gerekiyor. Yani kötü olarak söylemiyorum. Mesela hepsini Lanosa almanız lazım. Hani mavi, kırmızı, ten hepsi tek kalınlıkta olması gerekiyor. O yüzden bunlar üçü aynı kalınlıkta. Aynı yumuşaklıkta. Evet, videonun altına açıklama bölümünde malzeme listesini yazacağım. O yüzden şimdi bunları kaldıralım. Vakitimiz bunlarla geçmesin. Bunlar artık bilinen şeyler. Kaç tane yumak gitti, bunları videonun altına yazacağım. Şu an ben de bilmiyorum. Sonunda yapacağız. Evet, önce gri ile başlıyoruz. Tabanımızı gri ile öreceğiz. Veya illa gri şart değil. Hani şu maviyle de yapabilirsiniz. Sorun değil. Onun için yeniden ip almanıza gerek yok. Ben elimde olduğu için orijinal fotoğrafında da alt tabanı gri. Benim de elimde var. Biliyorsunuz bu iş yapınca çok elinizde bir sürü ip olmuş oluyor. Artan ipler oluyor. Evet, hemen tabanımızla başlayalım. Evet, örgüye başlamadan önce içine tel koymak isteyenler için telimizin ölçüsü ben 55 santim boyunda kestim. Şu uzun kısım 40 santim. 40'tan sonra kıvırdım. Yani 15 santimi kıvırmış oldum. Ya tabanımın boyuna yakın bir şekilde şöyle kıvırdım. Bunu da bantla güzel bantlayalım. Şu kısmı açılmasın diye bunu bayağı bir bantlayacağım. Şöyle şöyle kıvıralım. Ördükçe açarız. Şimdi engel yapıyor çünkü. Şu başlangıç yerini iyice kıvırıyorum. Ben de kıvırıp geleyim arkadaşlar. Evet, bu şekilde telimi hazırladım arkadaşlar. Yine içine koyacağımız dondurma kapağından kestiğim kalıbımı da hazırladım. Boyu 8 santim. Bunları kenara alalım. Şimdi biraz sonra bitince bunları takmamız gerekecek. Hazırda dursun. Evet, tabanımızla başlıyoruz. Evet, 8 tane zincir çekerek başlayalım arkadaşlar. Evet, ipimizi sabitledik. 8 zincir çekiyoruz. 1 2 3
4, 5, 6, 7 ve 8 zincir çektim. Birinci atlıyoruz. İkinci zincirin içine 3 tane sık iğne. 1, 2, 3. Evet. Bir zincirin içine 3 tane sık iğne yaptım. 5 zincire tek batalım. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincire tek battık. Son kalan zincirimize yine 3 tane peş peşe aynı deliğin içine 3 tane sık iğne yapalım. 1, 2 ve 3. Köşemizi döndük. Şimdi zincirimizin bu tarafına da 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet, sayılarımız çok önemli kadife örerken. Göremiyorsanız da bir deliğin içine 2 tane batın. Yeter ki buradaki sayımız aynı olsun. Çok bunlar önemli değil. Evet, sıra sonunda 16 sık iğneye ulaştık. İkinci sıradayız. Ve hemen bu araya bir ip veya ayraç takalım. Özellikle kadifelerde daha da gerekli. Sıra başı göremeyenler için. Evet, ikinci sıradayız ve ilk 3 tane sık iğneye çift batıyoruz. Yani 3 tane peş peşe arttırıyoruz. Bu birinci arttırma. Yanındakine ikinci arttırma. Yanındaki sık iğneye üçüncü arttırma. 3 tane peş peşe arttırdık. 5 tane sık iğneye tek batalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Köşeye geldik. 3 sık iğne yapmıştık. Yine bunlara 3 tanesine peş peşe arttırıyoruz. 1, ikinci arttırma ve üçüncü arttırma. Ve geri kalan 5 sık iğneye tek batıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet, 6 tane sık iğneye tek batalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi sıradaki sık iğnenin içine 3 tane artırma yapıyoruz. 1, aynı boşluğa 2, aynı boşluğa 3. 3 tane peş peşe arttırdık. Tekrar 6 tane tek batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet, sıra sonunda 21 sık iğnemiz oldu. İpimi bu tarafa alıyorum ve 3. sıraya başlıyoruz. Bir tek, bir çift, yani arttır. Bir tek, bir arttır. Bir tek, bir arttır. Toplam 3 tane arttırma yaptık. 7 tane sık iğneye tek batalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet, yine sıradaki boşluğumuza ilmeğin içine 3 tane peş peşe arttırıyoruz. Pardon, 3 ilmek yapıyoruz.
bir ilmeğin içine 3 tane sık iğne. Bu bir, aynı boşluğa 2, yine aynı boşluğun içine 3 tane sık iğne. Şimdi geri kalan 7 taneye tek batalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet, 3. sıramızı bitirdik. 26 sık iğneye ulaştık. İpimi şimdi bu tarafa aldım. 4. sıradayız. 2 tane tek, 1 arttır, 2 tek, 1 arttır, 2 tek, 1 arttır. Yine 3 tane arttırma yaptık. Şimdi 8 tane tek batalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tek battık. Ve yine sıradaki ilmeğin içine 3 tane sık iğne yapıyoruz. Bu boşluğa, bu birinci, aynı boşluğa ikinci sık iğne, aynı boşluğun içine üçüncü sık iğne. 3 tane peş peşe, burada yani 2 tane artmış oluyor. Double diyoruz biz buna. Double arttırma. Ve şimdi 8 tane tekrar tek batalım. Ve tabanımız bitti. Sony'nin biliyorsunuz ayakkabısı ucu sivri. O yüzden böyle görüntü yaptık. Şöyle de düzeltelim. İsterseniz böyleyken de çizebilirsiniz. Dondurma kapağınıza yerleştirip. Evet, sıra sonunda 31 demiştim, hatırlayamıyorum şimdi. 31 sık iğnemiz oldu. 5. sıradayız ve bu sıramızı şuradaki arkadaki tek kattan öreceğiz. BLO'dan sık iğne. Şimdi şu altta bir çizgi daha var. Çift kat olması için alttan da alıyorum. Daha sağlam olsun diye. Bakın, içine batıyorum. Tek kata bir arkadakinden de alıyorum şöyle. Elimle itiyorum. 2. Sıra sonuna kadar 31 tane sık iğneye BLO'dan örüyoruz. Evet. Bu şekilde yukarıya çıkacağız. Evet, sıra sonuma geldim arkadaşlar. Ve artık gri ipi koparacağız. Ondan önce 3 tane ilmek kaydırıyorum. 1, 2 ve 3. Bir zincir çekip ipimizi koparıyoruz. Şimdi kırmızıyla devam edeceğiz. Evet, kırmızı ipimizi şöyle sabitleyelim. Ve ilk ilmek kaydırdığımıza batıyoruz. 3 tane kaydırmıştık. Sonuncu değil, ilk baştaki sıra başımız oluyor. Buradan şimdi burada CC yapacağız. Yani ilmek kaydıracağız. Sıra sonuna kadar şimdi batıp çıktım ve içinden geçirdim. Tekrar yanındakine batıp çıkıyorum, içinden geçirdim. 2 oldu. 3 4 5 6
7, 8, 9, 29, 30 ve 31 tane CC yaptık. İlmek kaydırdık. Şimdi 2 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Şurada hemen ilk başladığıma batıyorum. Biraz ilk yapılan biraz zor görünüyor. Şöyle ilmek burası. Şu arkaya da batıyorum. En iyisi şuraya da bir ilmek kaydırayım da daha rahat geçiş olsun. Kaydırdım. Hemen sıradakine batıyorum. Arkadan da battım griye. Evet, buradan başlıyorum. Bir diye. Sadece kırmızıyla batabilirsiniz. Evet, 31 tane tek batıyoruz. Evet, 7 ve 8. sıralarımızı düz ördük. Şimdi 9. sıradayız. Ve 20 tane sık iğneye tek batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 18, 19 ve 20 tane tek battım. Şimdi buradaki 3 tane ilmeği peş peşe keseceğiz. 3 ilmekten tek katlarını alıyoruz. Alttan girdim. Bu 1, 2 ve 3. 3 tane sık iğnemi tek katından aldım. Üçünü bir kapatıyorum. 2 tane eksilmiş oldu. Şimdi geri kalan 8 taneye tek batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Evet, 29 sık iğnemiz kaldı. Şimdi 10. sıradayız. 19 tane sık iğneye tek batalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18 ve 19 tane tek battım. Yine tam ortadaki 3 tane ilmeğimizin tek katından alıyoruz. 1, 2 ve 3 ilmeğimin öndeki tek katından aldım. Üçünü bir kapattım. Yine burada 2 tane eksilmiş oldu. Bu şekilde bunu da sivirtmiş olduk. Evet, geriye de 7 tane tek kaldı. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet. 10. sırayı bitirdik. 27 tane sık iğnemiz kaldı. İşte 11. sıradayız ve arkada topuk kısmında 3 tane azaltma yapacağız. Hemen bir tane azaltmayla başlıyoruz. Şimdi bir azalt, 3 tane tek, 1, 2, 3,
Bir azalt. Üç tek. Bir azalt. Altı tane sık iğneye tek batalım. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Yine ortadaki 3 tane sık iğnemizin tek katlarından alıyoruz. 1, 2 ve 3. Şimdi bu üçünü bir kapatalım. Ve geri kalan 6 sık iğneye tek batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet, ayağımız bu şekilde. Şimdi kırmızımızı koparacağız. Kırmızı bitti. Yine 3 tane ilmek kaydıralım. Renk geçişi güzel olsun diye. 1, 2 ve 3. Bir zincir çektim. Evet, kopardık. Ayağımızı bitirdik. Bu şekilde. Şimdi mavi ile devam ediyoruz. Evet, önce tabanımızı yerleştirelim. Daraldığı zaman zorlanabiliriz. Güzelce düzeltelim. Evet. Biraz mavi örelim. Daha sonra teli takarız. Şimdi yine ipimizi sabitliyoruz. Sıra başından devam ediyoruz. Sıra başımız ilk ilmek kaydırdığımız oluyor. Şimdi 12. sıradayız. 11 tane tek batalım. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 tane tek battım. Şimdi 5 tane peş peşe azaltıyoruz. Öndeki 2 kattan alıyoruz. 2 ilmeğin ikisini bir içinden geçip kapatıyoruz. Bu birinci azaltmam. 1, 2, 3, 4, ve 5 tane peş peşe azalttım. Bir tane tek kaldı. Tek battık. Ve 17 tane sık iğnemiz kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. Evet, şimdi 13. sıradayız. Yine 11 tane tek batalım. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 tane tek battım. Şimdi azaltma yapacağız burada. 3 tane peş peşe azaltacağım. Ondan önce içini dolduracağım. Çünkü bu sefer doldurmak zor olacak. O yüzden telimizi içine yerleştirelim. Şu şekil hazırlamıştık. Bunun içine tam tabanı oturttum. Şurayı biraz daha ortaya alabilirim. Bükerek şöyle biraz bükeyim. Şu şekil biraz topuğa doğru model şekil verip ortaladım. Evet. Şimdi içini güzelce dolduralım. Tel orta kısımda kalacak. Buna dikkat edelim. Evet, dolgumu bitirdim arkadaşlar. Güzelce doldurdum. Buradaki sivriliği de bozmamaya çalışın. Çünkü sonuçta buna elyaf verdikçe bu açılacaktır. Bunları da şeklimize dikkat edelim. Sivrik olmasına şu şekil. Evet. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. 11 tane sık iğne tek battık. 13. sıradayız. 11 tek battık. 3 tane peş peşe azaltıyoruz. Bu birinci. İkinci ve üçüncü. Evet. Ve 14 tane sık iğneye düştük. Şimdi bu daha sonra düz öreceğiz. Toplam 17 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örüyoruz. Sıra başını şöyle yapalım. Evet, 17 sıra örüp geleceğim. Evet arkadaşlar, şimdi böyle ördükçe içine elyaf doldurmayı unutmayın. Daha sonra muntazam olmaz çünkü. Yapa yapa böyle boşlukları doldur. Evet arkadaşlar, bacağımızı 17 sıra düz ördük. 18 de olur. Çok önemli değil. Şimdi bacakları birleştirmeden önce çorabını çalışacağız. Şurada olduğu gibi önce ayağımızı yapalım. Bütün bunları tamamlayalım. Daha sonra gövdeye geçeriz. Şimdi beyaz ipimizi alıyoruz. İpimizi şöyle sabitleyelim. Arka ortadan başlayalım. Mavi ve kırmızının birleştiği noktadan şurası. Buradan her ilmeğe tek batıyoruz. 1 2 3
3 4 5 6 7 8 evet 20 ve 21 tane sık iğne ördüm. Aynı başladığım yere geldim. Birinci sırayı yaptık. Şu ipi de içeriye çekeceğiz sonra. Şimdi hemen ilkinden başlıyoruz. İkinci sıraya 2 tane tek, bir arttır yapalım. 1 2 bir arttır. Tekrar 2 tane tek. Bir arttır. İki tek. Bir arttır. Sıra sonuna kadar devam edelim. Tekrar yapalım. Evet, ikinci sıramızı bitirdik. Şimdi bunda 28 çıktı arkadaşlar. Daha önce ördüğümde 29'du. O yüzden bir tane arttırdım. En sonunda bir tane daha çift battım yani. Şimdi bir sıra düz örüyoruz. Üçüncü sırayı düz örüyoruz. Ve dördüncü sıradayız. Şimdi arttırdığımız gibi azaltacağız. 2 tane tek, bir azalt, yine sıra sonuna kadar 2 tane tek, bir azalt yapalım. Evet, en son 3 tek, bir azalt yaptım. 22 tane sık iğneye düştük. Şimdi 5. sırada hepsine CC yapacağız. 22 tane CC. Birinci, 2 batıp çıkıp içinden geçiyoruz. 3 4 5 sıra sonuna kadar böyle bu şekilde ilmek kaydıralım. Evet, 6. sıradayız. Tekrar 2 tane tek, bir arttır yapalım. Tekrar 2 tek, bir arttır. Sıra sonuna kadar tekrar yapıyoruz. 2 tek, bir arttır. Evet, 6. sıra sonunda 29 sık iğnem olmuştu. 7. sırada yine düz ördüm. Eksiltme arttırma yapmadan hepsine tek battım. Şimdi 8 ve son sıradayız. Yine 2 tane tek, bir azalt yapalım. İki tek, bir azalt. Sıra sonuna kadar tekrar yapıyoruz.
Evet, sıra sonuma geldim arkadaşlar. Ve ipimi biraz şöyle uzun keseceğim. Evet, şu çorabımızı yaptık. Şu şekilde. Şimdi dikeceğiz arkadaşlar. Şurayı aşağıya şöyle durması için tutturacağız. Evet. Hemen en dibe, bacağıma dibine şöyle aralıklı tutturacağım. Bir üst sıra da olabilir. Şöyle alttan giriyorum. Tekrar dibine. Tekrar dibe tutup çorabında alttan giriyorum. Çok germeden rahat dikelim. Formu şöyle bozulmasın çorabımız. Gergin yapmıyoruz. Salık olsun. Evet, başladığımız yere geldik. Evet, çok rahat çalıştık. Çok sıkmadan, çorabımız çok da belli olmadan dikişimi. Şurayı da tutturalım. İçinden geçiyorum. Başka bir yerden de çıkalım. Evet, çorabımızı bitirdik. Şimdi öndeki bandı yapalım. Evet, önce ipimizi sabitliyoruz. Şöyle uzun olsun.
içeriye çekeceğimiz için. Şimdi şurada başlangıç yerimiz var. Buradan bu tarafa 5 tane sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bu beşinciye 3, 4, 5 şurası gri ve griden giriyorum. Kırmızı, gri ve kırmızı arasından 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım. Bir zincir çekip dönüyoruz. Üç tane tek batıyoruz. Şu ipi de arada yürüteceğiz. Bir, iki, üç. Bir zincir dönüyoruz. Yine 3 tane tek. Şimdi bunu bu tarafa alıyorum. Buradan da yürütüyorum. 1, 2, 3. Bir zincir dönüyorum. Yine 3 tane tek. Bunu yine bu tarafa aldım. Arada yürütüyorum. Böyle her sıra 3 tane öreceğiz. Evet, ipimizi artık kesebiliriz. Bayağı yukarıya çıktık. Şimdi bu şekilde örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, toplamda 13 sıra ördüm. Siz de bunu kontrol edin kendinize de, şöyle bakın. Buradan çorabın şeyine kadar yapın. Kırmızı yer gözükmeyecek. Şu şekilde iyice buraya denk gelecek. Şimdi ipinizden, tığdan fark edebilir. Mesela burayı taşıyorsa, bu griyi taşıyorsa, o zaman sökeceksiniz ipin örgünüzü. Kendinize göre tam buraya denk gelecek. Şimdi ben burada artık ipi koparacağım. Buraya dikeceğim. İğneyle de, tığla da buraya yapabilirsiniz ama o zaman biraz kaba oluyor. Öyle de ekleyebilirsiniz. Ben yaptım, kaba oldu, beğenmedim. Şöyle hemen iğneyle oraya tutturacağım. Şöyle gergin yapıyorum. Şurasına da eşitliğine bakıyorum. Yine şuraya denk geliyor. Tam gri'nin ve kırmızının üzerine koydum. Şurayı kapatmadım. Evet. Şuradan da tam ortadan bir tutturma yapacağım. Ne olur ne olmaz diye. Çocuklar oynarken esnetebilirler. İpimiz de nasıl olsa uzun.
Şurayı da şöyle bir tutturuyorum. Evet, ipimizi de kopardık. Ve bitirmiş olduk. Şimdi hemen şu tokamızı da yapalım. Videomuzu burada noktalayalım. İkinci bölümden devam ederiz daha sonra gövdeye. Evet, şimdi arkadaşlar 12 evet 23 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 19 20 21 22 ve 23 tane zincir çektim. Ve iki ucu birleştiriyoruz. İlmek kaydırdım. Şimdi bunu dikdörtgen yapacağız. Bir zincir çekiyorum. Şimdi 6 tane tek batalım. 1 2 3 4 5 ve 6. Bir tane arttıralım. Çift batıyoruz. Bir ilmeğin için 2 tane yaptık. Tekrar 3 tane tek. 1 2 3 bir arttır. 6 tane tek. 2 3 4 5 6 bir arttır. 3 tane tek. Ve en son bir arttır. Evet. İlk yaptığımıza batarak ilmek kaydıralım. Bir zincir ve ipi biraz uzun keselim. Dikmek için. Evet, tokamızı yaptık. Şimdi birini sağlı sollu yapacağız. Ayağımıza göre dış tarafa gelecek şekilde. Şimdi bunu böyle yaptımsa diğerinde bu tarafa yapacağım. Tam böyle beyazın grinin üzerine gelecek. Şu şekil. İğneyi takalım.
Evet. Bir geriye giderek bir sık iğne geri gidiyorum. İleriden çıkıyorum. İğne ardı diyoruz. Buna iğne ardı tekniğiyle dikiyoruz. Bir geri gidiyorum. Şöyle düzeltelim de pot olmasın. Bir ileriden çıkıyorum. Bir geri. Evet. Tokamız da bitti. Diktik. Şöyle düzeltelim de. Evet, şu düğüm atalım ve ipimizi koparalım. Evet. Bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Evet, bacaklarımız bitti. Sağ ve sol yaptık. Şimdi bir dahaki bölümde gövdeyi çalışacağız. O zamana kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın.